Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in ikinci kanalına hoş geldiniz. Sizlere bu videomda çarpma işlemi konusunu anlatacağım. Çarpma işlemini yaparken nelere dikkat etmeliyiz, nasıl yapmalıyız? Özellikle iki basamak sayılarla iki basamak sayıları çarparken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları anlatacağım. Alıştırmalar yapacağım. Devamında her zaman olduğu gibi tabii ki problem çözümleri de sizlere göstereceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Çiftçi Ali tarlasından 26 kasa elma toplamış. Bu şekilde kasaların içine koymuş. Her kasaya da 35 kilogram elma koymuş. Tüm elmalar kaç kilogramdır diyor. Şimdi bunu toplama olarak yapabilirsiniz. Fakat çok uzun sürer. Nasıl? Şimdi her kasaya 35 kilogram elma koyuyor değil mi? 35, 35, 35, 26 defa yazarsınız ve toplarsınız. Ama işte çarpma işlemi demek böyle aynı sayıları toplayacaksak bu işlemin kısa hali demek zaten çarpma işlemi. O zaman biz bunu çarpma ile çok çabuk bulabiliriz. Hemen yapalım. Şöyle 35'i yazalım. Çünkü her kasada 35 kilogram var ve 26 kasa var. Şimdi çarpma işlemini anlatırken ben şöyle bir benzetme yapıyorum genelde. Üstteki sayılar yani şu 3 ve 5'i bir takside oturan, arka koltukta oturan yolcular gibi hayal etmelerini istiyorum öğrencilerden. Diğer alttaki sayılar yani 6 ve 2'yi de şoförler olarak söylüyorum. 2 tane şoför var. Şimdi ilk önce birinci şoför yolculardan sırayla ücretleri alacak. Çarpma yoluyla. Yapalım, uygulayalım. 6 ile ilk önce 5'i birler basamağını çarpıyoruz. 6 kere 5 30. Şimdi buraya bir tane rakam yazabilirim. O zaman ne yapıyorum? 30'un sıfırını yazıyorum. Elde var 3 diyorum. Şimdi bu 3'ü biraz bekletiyoruz. Yani toplama işlemi olsaydı hemen verebilirdik. Ama çarpma işleminde hemen vermiyoruz. Kuralımız bu. Bunu bekletiyoruz. Önce çarpmayı yapacağız. Sonra bunu ilave edeceğiz. Uygulayalım. 6 ile de şimdi onlar basamağı 3'ü çarptım. 6 tane 3 18. Hani üçer üçer sayarsınız. 3, 6, 9 bu şekilde 18 oluyor. Bir de burada var 3 tane de elde var. 18, 3 daha ne oldu? 21. Artık 21'i yazabilirim. Çünkü başka çarpacağım sayı kalmadı. Elde olan da gitti. Sıra kimde? Diğer şoförde. 2 ile ilk önce birler basamağını çarpıyorum. 2 kere 5 10. 10'un sıfırını yazıyorum. Elde var 1 bu kez. 2 ile 3'ü çarpıyorum şimdi. 6. Bir de elde 7. Bu da bitti. Ve bunları bir araya getiriyorum. Ve şunu söyleyeyim, işin 2 ile çarpma yaparken 2'nin olduğu hizadan başlıyoruz ve sol tarafa doğru gidiyoruz. Yani 2 ile çarpma yapmaya başladığımızda bir basamak boş bırakarak yazmalıyız. Buna dikkat edin. Bir basamak boş bırakmayı unutmayın diyorum. Şimdi devam edelim. 0 aşağıya, 1 0 daha 1, 2 7 daha 9. İşte cevabımız 910'muş. Demek ki tüm elmalar 910 kilogrammış. Birkaç tane alıştırma yapalım, sonra problemler de çözeceğiz. Bakın burada 3 basamaklı bir sayı var ve bir tane şoför var. Yani 3 tane yolcu olsun. Burada işimiz daha kolay. 4 ile 9'u çarpacağız. 4 kere 9. Burada şunu söylemek istiyorum. Çarpım tablosunu ezberlerseniz daha çabuk işlerinizi yaparsınız ve daha doğru yaparsınız. 4 kere 9 36. Ben hemen zihinden hatırlayabiliyorum çarpım tablosundan. Eğer çarpım tablosunu ezberlemezseniz 4 defa 9 saymalısınız. Yani 9, 18, 27, 36. Sayarken kafanız karışabilir. Biraz uzun sürebilir işiniz. Neyse, çok gevezelik etmeyeyim. 36'nın altısını yazdım. Elde var 3 dedim. Devam ediyorum. 4 kere 4 16. Bu 3'ü de topluyorum şimdi. 19. 19'un 9'u. Elde var 1. 4 kere 2 8. Bir de elde 9. Cevap 996 oldu. Yine iki basamak sayıları çarpacağız. Önce 5 ile başlıyoruz. 5 kere 8 40. 40'ın sıfırı. Elde var 4. 5 kere 2 10. Bu 4'ü de ilave ettim. 14. 3 kere 8 24. 24'ün 4'ü. Elde var 2. Bakın yine bir basamak boş bıraktım. 3'ün olduğu hizadan başladım. 3 kere 2 6. 2'yi de ilave ettim. 8. Topluyorum. 0 8 9. 980. Bunu da yapalım. 7 kere 4 28. 28'in 8'i elde var 2. 7 kere 2 14. 2 de elde 16 oldu. Yazıyorum. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4. Topluyorum şimdi. 8 aşağıya. 6 8 daha 14. Elde var 1. Verdim buraya. 2 oldu. 2 4 daha 6. Cevap 648 oldu.
Sırada problemler var. Birinci problemimiz: bir fırıncı günde 24 çuval undan ekmek yapıyor. Her bir çuvalda 36 kilogram un olduğuna göre fırıncı günde kaç kilogram un tüketiyor diyor. O zaman çarpma yapacağız tabii ki. 36 ile 24'ü çarpacağız. Çünkü 24 çuval un kullanıyor ve her çuvalda bu kadar var. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 3 12. 2 de elde 14. 2 kere 6 12. Elde var 1. 2 kere 3 6. Bir de elde 7. Toplayalım. 4, 6 ve 8. Demek ki 864 kilogram un tüketiyormuş. İkinci soru: yanındaki rakamlarla oluşturulacak 3 basamaklı en küçük tek sayının 3 katı kaçtır diyor. Şimdi tek sayı yapmak durumundayız. Tek sayı olması için bakın 5'in en arkaya birler basamağına konulması gerekiyor. Çünkü 2 ve 8 çift. Bunları arkaya koyamam. Koyarsam sayı çift olur ve buradaki uygun şeyi yapamamış olurum. Şimdi ne yapacağız bir de? En küçük yapacağız. En küçük olması için 2'yi öne koymalıyım. 8'i ortaya koymalıyım. İşte sayı oldu. Ve bu sayının 3 katı diyor. Çarpma yapmalıyım o zaman. 3 kere 5 15. 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 8 24. Bir de elde 25. Elde var 2. 3 kere 2 6. 2 de elde 8. İşte cevap 855 oldu. Son kağıdımızdaki iki problemi de yapalım. 18 katlı bir apartmanın her katında 8 daire vardır. Her dairede 6 pencere olduğuna göre bu apartmanda kaç pencere vardır diyor. 18 katlıymış apartman ve her katta 8 daire varmış. Önce şu dairelerin sayısını bulalım. Bakalım toplam kaç daire var. 8 kere 8 64. 64'ün 4'ü elde var 6. 8 kere 1 8. 6 da elde 14 oldu. 144. 144 tane daire varmış. Ve her dairede 6 pencere var. Pencerelerin sayısını bulmak için 6 ile çarpmalıyız. 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 4 24. 2 de elde 26. Elde var yine 2. 6 kere 1 6. 2 de elde 8. Demek ki 864 pencere varmış. En yakın onluk olarak 40 sayısına yuvarlanabilen en büyük tek sayının 15 katı kaçtır diyor. Şimdi 40'a yuvarlanan sayıları bir hatırlayalım bakalım. Kimler vardı? 35 vardı değil mi? Birler basamağında 5 olduğu için 40'a yuvarlanıyordu. 36 da yuvarlanıyor. 37, 38 ve 39 da yuvarlanıyor. Başka 40'ın önünde olanlar ve biraz önünde olup geriye dönenler var. Kim var mesela? 41 var. 42 var. 43 var ve 44 var. 45'i yazamam. Çünkü 45 geriye dönmez. O 50'ye gider. Şimdi buradaki sayılardan en büyük olanı bulacağız ve tek olanı bulacağız. Şimdi en büyük 44 ama 44'ü alamıyorum. Niye? Çünkü 44 çift bir sayı. O zaman bu sayılmıyor. Kim lazım bana o zaman? 43 lazım. 43'ü yazdım. Ve bu sayının 15 katı diyor. Şimdi son aşamayı yapıyoruz. 5 kere 3 15. Elde var 1. 5 kere 4 20. Bir de elde 21. 1 kere 3 3. 1 kere 4 4. Toplayalım bakalım. 5, 1, 3 daha 4, 2, 4 daha 6. Cevap 645 oldu. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.